Hanımlar beyler 8'de sağlık en doğru sağlık bilgileriyle devam ediyor. Hepinize güzel bir gün diliyorum. İyi sabahlar. Konumuz sağlık. Bugün ruh sağlığı konuşacağız. Herkes TV8 ekranları başına hepimizi ilgilendiren, hepimizi kesinlikle çok ilgilendiren bir sağlık problemi. Psikiyatrist uzman doktor Ayça Arslan şu anda yayın konuğum. Ayça Hanımcığım hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi sabahlar olsun. Günaydın, iyi sabahlar. Günaydınlar. Bugün ruh sağlığı konuşmak istiyorum sizinle. Evet. Hemen hatta sürekli yorgun hissediyorum. Ben depresyonda mıyım diye şu anda çok soran insanlar var diye Evet. düşünüyorum. Çağımızın rahatsızlığı bu depresyon değil mi? Evet, yani Neden çoğaldı böyle? son zamanlarda çok sık görmeye başladık aslında biz bunu. Çünkü biliyorsunuz ki teknoloji ilerledi. Her yerden bir bildirim geliyor. İşler bitmiyor, uyku düzeni bozuldu. Gün içinde hep koşturmacalar. Bunlar insanı zaten zamanla yoran şeyler. Bir de üstüne kansızlık veya atıyorum fiziksel rahatsızlıklar eklenince yorgunluklar artıyor tabii. Tabii her yorgunluk depresyon değildir. Öncelikle şuna bir bakmak lazım. Bir kansızlık var mı? Atıyorum bir tiroid fonksiyon bozukluğu var mı? Veya atıyorum vitamin eksikliği var mı? Bunlar için önce başka branşlar bir gezilir, onlara bir bakılır. Eğer eksiklik veya bir hastalık yoksa, eğer bu mutsuzluk ve halsizlik durumları devam ediyorsa, 2 haftayı aşıyorsa işte o zaman biz depresyon deriz. Yoksa her yorgunluk depresyon değildir. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir sağlık problemi. Mesela fibromiyalji Hı hı. çok konuşuluyor, o da çok gündemde. Evet. Sadece ağrı hastalığı mıdır fibromiyalji? Hayır. Fibromiyaljiyi sadece ağrıdan ibaret sanıyorlar ama aslında fibromiyajinin çok farklı yönleri de vardır. Unutkanlıklar olur, kelime bulmakta zorlanırlar, gün içinde hep bir yorgunluk hali olur, ağrıdan ziyade yani ağrıya ek olarak. Günleri hep böyle uyumakla geçer. Neden biliyor musunuz? Çünkü geceleyin rahat uyuyamazlar. Geceleyin atıyorum 12 saat de uyusalar sabah uyandıklarında yorgun uyanırlar. O uyku kaliteli bir uyku değildir. Hatta 12 saat uyumalarına rağmen gün boyunca hala uykuya devam ederler diyelim. Hep yorgun hissederler. Yahu dinlendim, uyudum ama dinlenemedim derler. Bu da aslında fibromiyajinin uyku kalitesinden kaynaklanıyor. Yani mesele sadece ağrı değildir. Evet, sadece ağrı değil, vücutta dolaşan. Peki Alzheimer hastalığını düşünürsek, Alzheimer hastalığı sadece unutkanlık mıdır? Hayır, bu da çok yanlış bilinen bir durum. Alzheimer hastalığında gittikçe hafıza merkezi dışında bir de davranışlarımızı ve duygularımızı yöneten kısımlar da etkileniyor. Oradaki hücreler de yaralanıyor aslında. Onlar yaralanınca ne oluyor? Bu sefer yaşlı bir birey düşünün, Alzheimer hastası. Şöyle diyor, siz benim altınlarımı sakladınız, paramı çaldınız, işte şu eşyalarımı attınız diyor. Bağırıp çağırmaya başlıyor. Evin içinde sürekli dolanmaya başlıyor. Veya dolapları karıştırıyor, yerinde duramıyor, hep bir hareket halinde. Yani Değil mi? Öyle şeyler oluyor. Evet, yani sanki evde küçük bir çocuk varmış gibi oluyor. Onu durduramıyorlar sanki ve aile çok yıpranıyor böyle bir durumda. Aslında bunu Alzheimer'ın kaderi deyip geçmemek lazım. Bunun bir tedavisi var ve bu tedavi edildiğinde aile bireylerinin hepsi rahatlamaya başlıyor. Çünkü neden? Evde sürekli bir kaos hali olmuyor ve hastalığın süreci de daha yavaş ilerliyor. Yani Alzheimer'da ilerleme de daha yavaş olmaya başlıyor. O yüzden eğer böyle durumlar görüyorlarsa mutlaka bir psikiyatriste götürmeleri gerekiyor. Peki yetişkinlikte dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nasıl seyreder? Evet. Çocuklarda duyuyoruz, görüyoruz çok fazla ama yetişkinlerde de var. Aslında eskiden de yetişkinlerde de vardı ama eskiden tıp bu kadar ilerlememişti ve teknoloji bu kadar yaygın değildi. İnsanlarımız da bilmiyordu haliyle. Çocukluk hastalığı olarak sanılıyor ama çocukluktan bir kısmı iyileşmeden devam ediyor. Yani o insanlar büyüdüğünde o hastalık da onlarla beraber geliyor. İyileşmiyor mesela. O zaman ne oluyor? Yetişkinlikte devam ediyor bu hastalık. Şöyle oluyor. Genelde unutkanlıklar, eşyalarını bir yerlerde unutmalar, bir işe başlayamamalar, hep ertelemeler. Yani başlayacak ama sonra deyip dururlar. Ya da başladı diyelim, iş yarım kalır. Yani tam bitiremezler. Tamamlayamaz. Evet, yani bir gazla başlarlar, motive olurlar. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım derler, yarım kalır. Mesela örnek vereyim birkaç tane. Spora başlar, ilk 1-2 hafta iyidir diyelim, sonra durur. Diyete başlar, durur. Bunun gibi örnekler.
Onun dışında mesela diyelim rutinlere uyamazlar. Bir ev hanımı düşünün mesela. Aslında bir düzeni vardır diyelim o evin. Her gün temizlemesi, düzeltmesi gereken yerler vardır ama diyelim çamaşırları biriktirir, hepsini bir anda yıkar. Evi bir anda tertemiz eder veya bulaşıkları biriktirir, bir anda her yer tertemiz olur. Bundan sonra hep düzenli yapacağım der ama tekrar iş birikince yapar işleri. Ondan sonra iş birikir, hadi Evet. tekrar. Aynen öyle. Hı Her hı. seferinde der ki hayır bu sefer rutinimi oturtturacağım der ama tekrar aynı döngü olur. Veya onun dışında şöyle şeyler olabiliyor. Ani fevri sinirlenmeler, sonra bir anda sakinleşmeler veya dikkat dağınıklığı veya yerinde duramamalar, daldan dala atlamalar, çok konuşmalar. Yani çok konuşma derken hani konudan konuya atlamalar. Konudan o konuya, anlamda. konsantrasyonunda çünkü Evet. sıkıntı var. Şey olamıyor, konsantre olamıyor. Aynen öyle. Yani kafasının içinde şöyle düşünün, bir bilgisayar ekranı düşünün, 10 tane pencere açık. Her biri de ayrı ayrı konuşuyor gibi. Onun da beyni öyle karışık. Karışık olunca konuşurken de daldan dala atlamış oluyor. Öyle söyleyebilirim. Genelde yetişkinlikte böyle seyredebiliyor. Böyle seyredebiliyor. Hı hı. Peki bipolar bozukluk nedir? O da yine çok konuşuluyor. Evet, son zamanlarda çok popüler. Çok popüler. Evet, yani hatta insanlar da hep kendilerine ben bipolarım galiba diyorlar. Böyle ani bir ruhsal değişim yaşıyorlar bir iki günlük. Hemen Teşhis diyorlar ki, koyuyor kendine. evet, kendine teşhis koyuyorlar. Şeyden bakıyorlar, internetten bakıyorlar. Şöyle olmuş, ben kesin bipolarım. Ama öyle yani bir iki günlük durumlar bipolar demek değildir. Bipolar aslında iki uçlu duygu durum bozukluğudur. İki tane kısmı vardır. Bir kısım manik dönem, diğer kısım depresif dönem. Yani ikisi birbirinin tam tersi. Manik dönemde ne oluyor biliyor musunuz? Böyle o kişi sanki turbo moda geçiyor. Uyumuyor, uykusu azalıyor ama o uyku az olmasına rağmen yorulmak nedir bilmiyor. Çok konuşuyor, çok hareket ediyor, günlerce belki yürüyüş yapıyor. Onun ardından para harcamaları çok artıyor, özgüven tavan yapıyor, şunu da yaparım, bunu da yaparım diyor. Cinsel istek artabiliyor. Mesela bir tane hastam vardı, manik atak döneminde istemediği biriyle, belki hani normalde istemeyeceği biriyle gidip beraber oluyor. Ondan sonra manik atak dönemi geçiyor. Sonrasında Nereden hamile çıktı bu olduğunu diyor. öğreniyor. Evet, nasıl oldu bu gibisinden. Sonraki süreçler tabii zor oluyor. Ama yani manik atak dediğimiz dönemde o kişiyle inatlaşmamak ve bir an evvel psikiyatriste götürmek lazım. Çünkü o hayatı bizim gördüğümüz gibi görmüyor o anda. Görmüyor Öyle değil söyleyeyim. mi? Evet, yani gerçeği yargılaması bozuluyor. Peki Bir de- bipolarlıkta iki kişi var orada sanki değil mi? Yani bir insanın iki kısmı gibi düşünebiliriz. Yani evet, orada turbo moda geçiyor ama diğer tarafta tam tersi. Depresif Harika. dönem. Depresif dönem. Aynen. Bir tarafta çok iyiyken bir tarafta çok kötü olabiliyor. Aynen. Mesela o zamanlarda da duşa girmek bile onun için bir külfet oluyor. Yani hiçbir şey yapmak istemiyor, İstemiyor. hayattan tad alamıyor, öz bakım azalıyor. Bir süre sonra hatta ölüm düşünceleri bile gelebiliyor. Yani bipoların depresyonu çok risklidir. İntihar en çok bipolar depresyonda gördüğümüz durum. Öyle mi? Evet, öyle söyleyebilirim. Yani bipolar depresyonuna çok dikkat etmemiz gerekir. Eğer ailede bir öykü varsa, ailenizde bipolar yakınınız varsa ve depresyona giriyorsanız mutlaka bir psikiyatriste görünmeniz gerekir diyebilirim herkese yani. Buradan ekran başındaki izleyicilerimizin de farkındalığını yükseltelim bipolar rahatsızlığı ile ilgili. Peki anoreksiya nervoza, Evet. bulimia yine. Evet. Onlar da yine çok böyle duyduğumuz zaman zaman gündemde olan rahatsızlıklar. Neden olur? Yani şöyle, anoreksiya nervoza sadece böyle evet tıbbi bir hastalık ama sadece tıbbi yönünden bakmamak lazım. Bir de işin bilinç dışı tarafı var. Anne kız arasında veya anne çocuk arasında olan ilişkilerle de alakalı olabiliyor ama o dinamik kısım çok detaylı bir durum. Şöyle anlatabilirim kısaca. Kişinin beden algısı değişiyor. Yani ne kadar zayıf olsa da kendini kilolu sanıyor. Kilolu sandığı için bu sefer yemek yememeye başlıyor. Aslında iştahı var başta. Hani iştahsız değil. Ama yemekten kısıyor kendini, yemelerden kısıyor. Öyle olunca gittikçe midesi de küçülüyor zamanla. Ve bir süre sonra aynaya baktığında kendini bir deri bir kemik görmesine rağmen hala ben kiloluyum demeye başlıyor. Ve bir süre sonra tabii vitamin eksiklikleri, sağlık sorunları, tansiyon düşmesi gibi şeyler oluyor. Hastaneye kaldırılıyor o kişi. Ne oluyor? Önce kalp ritim bozuklukları, sonra organ yetmezliği, sonra yoğun bakım süreçleri derken ve tabii ölümcül Birdenbire olabiliyor. Aynen. Ölümcül olabiliyor. Aynen. İşte ölümcül olduğunda medyaya yansıyor. Bu kişi zayıflıktan öldü gibisinden. Gibi. Aynen öyle. O yüzden popüler, yani mortal olan, yani ölümcül bir rahatsızlıktır. Bulimia'da bunun daha değişik versiyonu. Bulimia nervosa'da
Anoreksiyada yemek yemiyordu. Bulimiyada da tamam yemek yememe olabilir ama onda kusturma var. Ha, Parmağıyla kusma kendi var. kendine kusturuyor. Aynen. Her yediğini. Evet yani ya da tıkınırcasına yiyor. Yani o tabii başka bir hastalık ama ya da böyle çok fazla yiyor bir anda kusuyor. Böyle şeyler oluyor. Onun dönemleri oluyor. Gittikçe sıklaşıyor o kusmalar. O da tabii bazen mortal olabiliyor ama anoreksiya tabii daha yani anoreksiya nervoza daha çok korktuğumuz bir durum. Evet. Aynen yani mesela aileler tam bilmiyorlar bu durumu. Eğer kız çocuklarında böyle salaş giyinmeler başladıysa, kilosunu gizlemeye başladıysa, yemekten, iştahtan kesildiyse mutlaka dikkat etmeleri gerekiyor. Ayça Hanımcığım çok Teşekkürler. teşekkür ederim. Ben Çok teşekkür güzel ederim. böyle biraz hızlı hızlı gittik konudan konuya ama çok bilgilendirici bir bölüm oldu. Teşekkür ederim. Her Çok sağ zaman olun. beklerim. İnşallah. Teşekkürler. Teşekkürler. Daha iyi çok günler. ihtiyacımız var çünkü artık. Gelmeyi planlıyorum. Evet, lütfen bekliyorum. Teşekkürler. Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hemen geri geliyorum.